Yönetmen çağırdı oynamaya. Gel oyna Değil diyor. mi? Oynadın mı? Lan nasıl oynayayım? Kamera sana bakıyorum, sen Ben yoksun. Kamerayı nereye koyacağım? Eşyaları oyna. nereye koyacağım? Kaldık öyle. Yoksa dalacaktım içeri. Şimdi de Moskova merkezdeki tiyatronun, Bolşoy tiyatrosunun önündeyiz. Şöyle göstereyim. Tiyatro devasa, bu hala da işte Çaykovskiler vesaireler. Onların oynandığı çok ünlü bir tiyatro. Burada da başka bir gösteri var. Yollar çok geniş. Devasa yollar var. Karşıdan karşıya geçmek resmen zulüm. Kurallarına harfiyen uyuyor. Herhangi bir şey yok yani. Sıkıntı yok. Yaya geçtiğinde adımını attığı an arabalar duruyor. Bizim Türkiye'de durmuyor yani arabalar. Adam dağda üstüne yürüyor yani yaya geçtiğinde. Öyle bir mantık dışı işler var Türkiye'de. Şimdi çok kolay. Metroyla her yere gidebiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi karşıya geçelim. Her ne kadar Kiril alfabesi olsa da yani bir şekilde İngilizceleri de yanında yazıyor Latin harfleriyle. Çok rahat. İnternet olmadan geziyoruz şu anda. İnternet yok. Bakalım eSIM falan almıştık. Sözde 24 saat dolunca internet açılacakmış. Güvenlik sebebiyle ilk 24 saat açılmıyormuş ama bakacağız. Ama eSIM olmadan da internet olmadan da buralar geziliyor. Hiç sıkıntı yok. Şu anda da Karl Marx'ın anıtının önündeyiz. Bayağı devasa ve büyük bir anıt. Burada Yandex Map falan tam düzgün çalışmıyor. İnternet olsa bile çalışmıyor. İstanbul'dayken çevrim dışı haritaları indirmiştim. Moskova haritasını. O şekilde yolu bulmaya çalışıyoruz. Kaybolduğumuz yerlerde. Onun haricinde büyük bir GPS kesintisi var. Yani mikrofonun bağlantısı bile, DJI Osmo mikrofonun bağlantısı bile sürekli kesiliyor. İlk başta anlamamıştım ama ikinciyi kesilince dedim tamam, bu şeyden kaynaklı. GPS kesintilerinden kaynaklı oluyor diye. Acaba dedim mikrofonda mı sorun var, ama öyle değilmiş. Sürekli GPS kesintileri, işte daha hatta geçen günlerde bir Ukrayna tarafından bir drone saldırısı olduğu için hatta 3 ya da 4 kişi ölmüştü, Moskova yakınlarına düşmüş drone. O yüzden dronları önlemek biraz mesele. Çünkü alçak irtifa uçtukları için radarlara da takılmıyor dronlar. Biraz problem yaratıyor. O yüzden de Ukrayna'nın dronları büyük etki yaratabiliyor, düşen dronlar. Ama füze falan olsa vesaire zaten hava savunma radarlarına takılıp anında imha edecekler zaten yukarıda, ama alçaktan uçtuğu için pek bu mümkün olmuyor. Şu anda Kremlin'e giriş yapıyoruz ufaktan. Burada mekanlar var. Mekanlar çok pahalı değil. Şimdiye kadar yiyip içtiklerimize nazaran baktığımda çok pahalı değil. Uygun geliyor. Bir de şöyle söyleyeyim. İstanbul'dan gelirken dolar getiriyorsunuz, işte euro falan getiriyorsunuz. Yanınızda muhakkak ruble de getirin. En az bir 10.000, 15.000
ruble yanınızda olsun. Herhangi bir dövizciden rublenizi alın. Onu unutmayın, o önemli. Hani 3'e 5'e bakmayın, kur farkı vesaire. Onu alın, neden derseniz işte havalimanından taksiye ulaşım vesaire, trendir, metrodur. İlla bir ruble gerekecek ilk başlangıçta. Döviz büroları kapalı olabiliyor. O yüzden rublenizi alın, cebinizde bulunsun. Ne olur ne olmaz. Buradaki her bir bina diyeyim resmen sanat eseri yani. Resmen sanat eseri. Hani mahalle arasında gördüğünüz bina bile atıyorum 1750'lerden, 1850'lerden, 1800'lü yıllardan kalma. Böyle hani uyduruk bir bina yok yani. Hepsi güzel. Hepsi işlemeli, özel detaylı vesaire. Gayet iyi. Metrolarda keza öyle. Zaten herkes biliyordu metroların güzelliğini. Hatta şöyle söyleyeyim. Çember metro var, o kahverengi olan. 6 numara mıydı, 5 numara mıydı? Kahverengi metronun yakın çevresinde kalabilirseniz, otelinizi ayarlayabilirseniz çok iyi olur. O metroyla zaten, o çemberle her yeri kestiği için istediğiniz yere çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bakalım, şimdi şurada bir komutan bir heykeli gördüm. Bir anıt var, devasa bir at üstünde bir komutan. İnternet yok. Onun sıkıntısı oluyor. Ama bir şekilde hallediyoruz yani, çok da şey değil. Yolumuzu buluyoruz. Şöyle göstereyim. Evet, Kremlin'in girişi burası. Kızıl Meydan'ın girişi burası. Bugün pazar, bir yoğunluk söz konusu. Şurada da büyük komutanlardan birinin heykeli. Şu ana kadar mikrofon GPS'i hala kesilmedi, ilginç. Locations, they have a lot of branches. So in case you're gonna have internet, you can check. Arkadaş bize yardım ediyor, tavsiye veriyor. Hi. Hi. Sorsana kahve içelim de. If you don't mind, you can come with us and let's have a good coffee somewhere. Why not? I'm waiting for my friend from Indonesia. He's coming. Oh, and if okay. you're free, we can have like How long will it take for him to come here? in a couple of minutes, I think. We can wait, I think. Or if And you Şöyle biz içeride olacağız de. İçeri go there, girecekler. I can find you. Ha, okay. Good, good. You're going straight, right? Yeah, Yes, yeah, yeah. yes. It's Okay. inside. Okay. Just some Okay. photos. Okay, okay. Bye. See you. Bulurlar biz onlar. Endonezya'dan erkek arkadaşı gelecek. Hayda, hadi bakalım. Erkek arkadaşı da değil mi? Bir arkadaşı, Ha, arkadaşı, yani. şimdi Bilemiyorum. yanlış ihtamlarda bulunmayalım, erkek arkadaşı falan filan. Belki şey olur, sevgilisi vardır. Erkek olduğunu anladım ya. Belki sevgilisi vardır Rus, sonra sıkıntı çıkmasın. Bizim YouTube kanalı sebebiyle. Evet, giriş yapıyoruz. Burada da bir dua şeyi var. Az önce dua ediyorlardı. Evet, bayağı kalabalık. Bu Zafer Bayramı muhtemelen burada kutlanıyor. Bu Putin'in çıkıp halkı selamladığı, askeri törenlerin olduğu, geçitlerin olduğu büyük görkemli bayram burada kutlanıyor diye biliyorum. Normalde o bayram zamanı işte bütün tanktır, tüfektir, askerdir geçit törenlerinde gösteriliyordu ama bu sene bu Ukrayna, hatta son birkaç sene Ukrayna Savaşı'ndan dolayı ve
drone saldırılarından dolayı çok fazla bir askeri gösterisi, askeri ekipman diyeyim, hani tanktır, tüfektir, pek çıkartılmamış meydana. Gösteri olmamış. Hani herhangi bir saldırı olmasın. Saldırı olursa zayiat vermeyelim gibisinden. Fazla bir ekipman çıkmamış gösteriye. Burada AVM var. GUM AVM. Evet, bu taraf Kremlin. Sovyetler dağıldığı zaman en son buradaki Sovyet bayrağı indirilmiş. En son indirilen Sovyet bayrağı burada asılı olanmış. Daha sonra işte Rusya Federasyonu bayrağı çekildi. Almanlar saldırdığı zaman yani aşağı yukarı neredeyse bu şey gözüküyormuş. İşte Kremlin'in, Aziz Vasili Katedrali'nin en üst tarafı, işte Kremlin'in bu çanların olduğu kule vesaire gözüküyormuş. Almanlar buraya kadar, bayağı Moskova'nın dibine kadar gelmişler. Böyle artık 7-8 kilometre falan kala gelmişler. Daha sonrasında tekrardan püskürtülmüş. Ama bu çanıydı, Aziz Vasili Katedrali'ydi vesaire uzaktan gözükmüş. Bu da ek bir dipnot. Tabi bu zafer kime karşı alındı? Nazi Almanyası'na karşı alınmış bir zaferdi. O az önce bahsettiğim Zafer Bayramı. 1945 senesinde, yanlış hatırlamıyorsam 9 Mayıs 1945 olması lazım. O zaman zafere ulaşmış Sovyetler ve Almanları yenmişler. Her sene 9 Mayıs'ta burada, bu bölgede bayram kutlanıyor. Görkemli, ihtişamlı şekilde bayram kutlanıyor. Hatta bir ara biz de buraya asker gönderiyorduk diye biliyorum. Eski YouTube'daki eski bayram videolarına bakarsak buradaki askeri geçitte Türk askerinin de törende olduğunu, törene katıldığını göreceksiniz zaten. Şimdilik bu kadar. Is it famous? Okay. We are waiting. Do you want ice cream? Onlar da istiyor şey ya. Tamam, alırım mı yavrum? Dolarları bozduram yeter. Sorry? Is it a chai 4 or not? DJI? Yeah, the camera. Yeah, DJI. Yeah, 3. 3. Okay. I have the same one. Yeah. Nice. They have cash. 4 cherry. Yeah. Thanks. Thank you so much. Check money. Al bakalım. Okay, thank you. Bye bye. Give me information for church. Unfortunately, I don't have Yeah, information about this church. I've never been inside. But it's one of the inside, older. yeah? Huh? It's museum inside. Yeah, museum and the church itself. When did you come in Moscow? Sorry? When did you come? Moscow? It was 2019. Yeah. Before I was in St. Petersburg. So I lived there 4 years. And then I moved to Moscow. Did my PhD. Yes, since 2019 and finished. And now continue to work. You know Russian language? Yeah, just for survive. Yeah, I did study in English. Yeah, so my Russian is just for I just try my go Как and дела? ask. Как Yeah, дела? yeah, go and ask where to go. Как дела? Хорошо. Also, yeah. Красивая девушка. Yeah.
So you saw that the skyscrapers building. Aha. So it's a new area where New area, they ah. built like modern. Now we are here, Old Town. No, actually, it's just part of the city, but that area is for business. Yeah, they built a lot of Yeah. skyscrapers. Yeah. Alalım. So, Sana. what kind of ticket do you need? Tamam alacağım. For 3 days, right? When you're returning back? When you're returning back? Оконный ряд. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Karnın acıktı mı? Değil. Yani yurt dışında ben acıkmıyorum nedense. Yani yemeğe ihtiyacım o kadar evet. Benim biraz acıktı. Bayağı gürültülü yalnız Ahmet Bro. Bugün öğlenleri yedim anlat bakalım. Öğlende ne yedim? Vietnam noodle. Vietnam noodle yedim. Bir de Gürcü mantısı yedim. Doydum. Hangisi daha lezzetliydi? Vietnam noodle'ı daha iyiydi. Bayağı güzeldi. Ama Gürcü mantısını o kadar beğenmedim ya. Buradan nereye gidiyoruz? Yemesi zor zaten. He? Buradan nereye gidiyoruz? Buradan şimdi Arbat Caddesi'ne gideceğiz bakalım. Gezelim Neler var dedim. orada? Normal bizim herhalde İstiklal Ha, Caddesi. aynen İstiklal tarzı Caddesi bir- şey var. Sokak. Güzel. Taksim restaurant is full. Is it cheap or expensive? Average. Ha. Evet. Şurada komutanlar falan var. Sergi.
Burada kafeler varlar, restoranlar, yemek yeme yerleri. Çok kalabalık yok. Pazar akşamı artık. İnsanlar yarın işe gidecek. O yüzden çok kalabalık değil. And this is the picture of Zhukov Sergei. He's the soldier. Soldier? Commander? Yeah. Sergei Zhukov. Soviet commander. Yeah. Yeah. Second, first commander or second? On the second war. Stalin's commander. İkinci Dünya Savaşı'nda. Word, biliyorum, I know. Şimdi bu restoranta gideceğiz. I think it's better if we sit outside. Outside, outside. Yeah. Ne oldu? İçeri bir bakalım istersen bir görelim. Ha, tamam. Нам нужно меню на английский. На второй этаж вас Можно на веранде у вас? на веранде.